Selamlar kayıp hikaye kaşifleri. Takvimler 19 Mayıs 1919. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilk adımı. Ama o adım nasıl atılabildi? Düşman çizmeleriyle çiğnenen, umutların tükendiği bir başkentten, Anadolu'nun bağrına uzanan o yolculuk, sadece bir gemi seyahati miydi? Yoksa her hamlesi ustaca hesaplanmış, görünmeyen düşmanlarla dolu bir istihbarat labirentinde kazanılmış bir zafer miydi? Bugün, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan Samsun'a gidişinin ardındaki o kayıp vize oyununu, o akıl almaz istihbarat savaşını ve bir imparatorluğun enkazından bir cumhuriyet yeşerten o cüretkar blöfü deşifre ediyoruz. Mondros. Mütarekesi imzalanmış Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermişti. Başkent İstanbul, galip devletlerin, özellikle de İngilizlerin, insafına terk edilmişti. Sokaklarda yabancı askerler devriye geziyor, sansür basının sesini kısmış, vatanseverler bir bir tutuklanıyordu. Saray ve damat Ferit Paşa hükümeti ise, adeta işgalcilerin bir kuklası gibi teslimiyetçi politikalarla günü kurtarmaya çalışıyordu. Anadolu'da ise yer yer başlayan cılız direniş kıpırtıları, henüz organize bir güçten yoksundu. İşte böyle bir umutsuzluk ikliminde bir isim öne çıkıyordu. Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale'deki kahramanlığıyla, milletin gönlünde taht kurmuş zekası ve kararlılığıyla, düşmanlarının bile saygısını kazanmıştı. Ama işgal altındaki İstanbul'da adeta bir kafesteydi. Ta ki o altın fırsat ayağına gelene kadar 9. Ordu Müfettişliği. Resmi görev neydi? Karadeniz bölgesindeki asayişi sağlamak, Pontusçu çetelerin taşkınlıklarını önlemek ve en önemlisi halkın elindeki silahları toplamak. Yani kağıt üzerinde işgal güçlerinin ve sarayın tam da istediği Anadolu'daki olası bir direnişi bastırmaya yönelik bir görevdi bu. Peki, her adımı izlenen, her sözü rapor edilen, Mustafa Kemal Paşa gibi tehlikeli görülen bir figür, işgal kuvvetlerinin, özellikle de her şeye hakim olan İngiliz Yüksek Komiserliğinin izni olmadan nasıl Anadolu'ya geçebilecekti? İşte kayıp hikayelerin en düğüm noktalarından biri burada başlıyor. O meşhur İngiliz vizesinin alınış süreci tam bir diplomatik satranç oyunuydu. Bazı tarihçilere göre Atatürk'ün İngiliz yetkililerle yaptığı görüşmelerde kullandığı ikna kabiliyeti ve sunduğu asayişi sağlama gerekçesi etkili oldu. Bir diğer güçlü olasılık ise İngilizlerin Anadolu'daki karmaşadan rahatsız olmaları ve bölgede otorite kurabilecek, güvendikleri bir Osmanlı paşasının varlığını kendi çıkarlarına uygun görmeleriydi. Belki de paşanın asıl niyetini tam olarak kestirememişler, onu sadece bir araç olarak kullanabileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak bu izin, bilinçli bir gaflet miydi, yoksa daha derin bir stratejinin parçası mıydı? İşte bu hala tam olarak aydınlanmış değil. Peki ya saray? Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın bu riskli gidişe onayı, tarihin en çok tartışılan kayıp düğümlerinden biri. Atatürk'ü Anadolu'ya gönderirken ne umuyorlardı, ne hesaplıyorlardı? Tarihçilerin önemli bir kısmı, sarayın Atatürk'ü İstanbul'daki etkisinden ve potansiyel bir tehdit olarak gördüğü muhalif kişiliğinden dolayı başkentten uzaklaştırmak istediğini belirtir. Ona, Anadolu'nun o çalkantılı ortamında üstesinden gelmesi zor bir görev vererek, bir nevi kurtulma veya en azından kontrol altında tutma planı yapmış olabilirlerdi. Atatürk'ün kendi hatıratında da aktardığı üzere, Vahdettin ile yaptığı son görüşmede padişahın kendisine, "Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin, bunların hepsi bu kitaba girmiştir. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin," dediği geçer. Ancak bu sözlerin samimiyeti, padişahın gerçekte ne kastettiği ve Atatürk'ün bu sözleri nasıl yorumladığı, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Acaba padişah, çaresizlik içinde bir umut mu arıyordu, yoksa paşayı, Anadolu'nun belirsizliğine yollarken, kendi sarsılan otoritesini pekiştirecek bir oyun mu kuruyordu? Yaygın bir diğer analiz ise, saray ve hükümetin, Atatürk'ün Anadolu'daki yerel direnişleri ve asayişsizliği kontrol altına alarak, İngilizlerin gözündeki itibarlarını artıracağını ve işgal altındaki başkentin yükünü hafifleteceğini umduğudur.
Belki de paşanın gerçek niyetinin ve milli mücadeleyi başlatma arzusunun boyutunu tam olarak kestirememişler, onu sadece mevcut düzeni koruyacak bir araç olarak görmüşlerdi. Kesin olan şu ki, sarayın bu onayı, bilinçli, bir destekten mi, bir yanılgıdan mı, yoksa bir uzaklaştırma stratejisinden mi kaynaklanıyordu? Bu kayıp pazarlıkların ve gizli ajandaların tüm iç yüzü, hala tarihçiler için önemli bir araştırma alanı olmaya devam etse de, sonuçları Türk tarihini geri dönülmez bir şekilde değiştirecekti. Ama herkesin gözden kaçırdığı ya da küçümsediği bir gerçek vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın kafasındaki asıl, büyük plan, o, ne Pontus çetelerini dindirmeye gidiyordu, ne de sadece silah toplamaya, o, bir milletin bağımsızlık ateşini yakmaya, dağınık direnişleri, tek bir milli irade altında birleştirmeye gidiyordu. Bu planını İstanbul'dayken en güvendiği bir avuç silah arkadaşıyla, büyük bir gizlilik içinde şekillendirmişti. Resmi görevi sadece bir paravan, zekice kullanılan bir kamuflajdı. Asıl görev, milletin sinesinde, Anadolu'nun kalbinde başlayacaktı. İşgal güçleri ve saray, bu cüretkar planın ve sarsılmaz kararlılığın ne kadarını sezebilmişti, yoksa onlar, paşayı sadece itaatkar bir müfettiş olarak mı görmüşlerdi? Tarih, ikincisinin daha ağır bastığını bize gösteriyor. Ve nihayet, 16 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, eski püskü ama umut ve kararlılık dolu Bandırma vapuruna binerek, Karadeniz'in hırçın sularına açıldı. Bu yolculuk da başlı başına bir meydan okumaydı. İngiliz gemilerinin devriye gezdiği sularda, her an bir baskın veya torpido tehlikesiyle burun buruna, Kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun denizcilikteki mahareti, aldığı riskler ve belki de biraz da kaderin yardımıyla o kayıp tehlikeler bir bir atlatıldı. Ve 19 Mayıs 1919 sabahı, Bandırma Samsun limanına demirlediğinde, sadece bir gemi değil, bir milletin kaderi karaya çıkıyordu. İstanbul'da, oynanan o akıl dolu vize oyunu, o cüretkar istihbarat savaşı kazanılmıştı. Bu, görünüşte küçük bir adımdı ama aslında dev bir sıçrayışın, milli mücadelenin somut ve geri dönülmez habercisiydi. O kayıp gibi görünen detaylar, o perde arkası manevralar, o zorlu kararlar olmasaydı, belki de tarih çok farklı akacaktı. Mustafa Kemal Paşa, işgalcilerin ve işbirlikçilerinin gözünün içine baka baka, onların imkanlarıyla, onların izniyle ama tamamen kendi gizli ve milli planıyla İstanbul'dan ayrılmayı başarmıştı. Bu, bir dehanın, sarsılmaz bir liderin ve bir milletin diriliş öyküsünün ilk, en kritik ve belki de en kayıp sayfasıydı. Evet, kayıp hikaye kaşifleri, bir vize oyununun, bir istihbarat savaşının, bir ulusun kaderini nasıl değiştirebileceğini gördük. Sizce bu kayıp detaylar olmadan milli mücadele aynı şekilde başlayabilir miydi? Sarayın ve işgal güçlerinin gerçek hesapları neydi? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki kayıp hikayede buluşmak üzere, tarihin ışığında merakla kalın.